Ne oldu? Niye? Ne oldu şimdi? Ne dedim sana? Bir de gülümseyebilseydin ya böyle iyiydi. Zorla insan güler mi ya? Ya niye gülmeyeceğim? Fotoğraf çekiyorum işte şılıp şılıp şılıp. Başlayacağım senin fotoğrafına şimdi. Niye fotoğrafıma başlıyorsun ki? Çok istenen böreği yaptın işte senden. Evet sevgili dostlarım harika börek yaptım. Hatta benim arkadaşlarım koştu yanıma geldi. O böreğin tarifini çabuk çekin dediler. Şimdi bıçağımızı getir lütfen oğluşum. Yorumlarda çok güzel. Tabak da getir. Keselim ve yiyelim lütfen. Dur videoyu almayı unuttum. Dur. Dostlar bakın şöyle bir bardak sütümüz var. Şöyle bir bardak sıcak suyumuz var. Bununla bu ılık olması için bunu koymamız şart. Şimdi içine bir tatlı kaşığı şekerimiz var. Azıcık daha koyacağım. 1,5 tatlı kaşığı şekerimiz var. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı da tuzumuz var. Bir paket. Herhalde bu 10 gram olması lazım. Evet. 10 gramlık bir tane mayamız var. Güzelce karıştıracağız. Şimdi bir tane yumurtamız var. Yumurtamızı beyazıyla sarısını ayıracağız. Beyazını içine, sarısını da buraya ayıracağız ki kullanalım. Şimdi ben elime şöyle bir kadar da bakın zeytinyağımız var. Şimdi bunları güzelce karıştıracağız. Tadı. Aldığı kadar da un koyacağım. Öyle çok ölçülü değil. Çünkü Hamurun kıvamı ne olacak? öyle çok sert de değil, çok yumuşak da değil. Şöyle bir koyalım bakalım. Az olursa yani koyabiliriz de çok Bilge'ye olursa selamlarımızı çıkaramayız. gönderelim anne. Evet, Bilge kızıma selamlar, sevgiler. Çok hoşuna gitmiş. Camdan diyor elimi uzatıp alıveresim geldi gibi geldi diye yorumlar yazmış. Elin uzatmasına gerek yok. Bilge'ye ulaşabilecek kadar yakınındaymış. Ona yollayacağım Allah izin verirse yarın bu börekten. Şu azıcık yağ döksene. Tamam. Dökelim. Gidelim. Bu sızma yağıyla yapılıyor. Normal ayçiçek yağıyla değil. Evet. Ama ayçiçek yağı tabii ki de kullanabilirler. Ne münasebet. Evinde kim ne varsa onu katsın Tabii. anne. Herkesin yani elinde illa o yağ olacak, şu yağ olacak diye bir şey yok. Evet anne şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzun ağzını streçliyoruz. Sabah görüşürüz kahvaltıda. Sabahleyin görüşürüz. Evet, sabahleyin görüşürüz. Sevgili dostlar, bakın hamurumuz çok harika kabarmış. Şimdi Altını da göster. Bak alttan görünecek. evet, çok güzel kabarmış. 6 tane haşlanmış patatesim var. 3 tane soğanım var. Maydanozum ve baharatlarımla şimdi size içini hazırlamaya başlıyorum. Böyle güzel bir iç hazırlayacağım. Hazırladığımda açarken görüşürüz sevgili dostlar. Sevgili dostlar, bir tane de soğan doğrayacağım ama lütfen mümkün olduğu kadar doğrayabildiğiniz kadar ince doğrayın. Bunu tahtada doğramayacağım, elimde doğrayacağım.
Şöyle mümkün olduğu kadar ince doğramaya çalışacağım. Rendelerseniz daha güzel olur. Ben rendelemeyi akıl edemedim sevgili dostlar. Ben de rendelerdim yoksa. Ama bakın en az bir rende kadar da ince doğruyorum. Bir tane soğan doğrayalım içine. Şimdi sırrı söyleyeyim mi? Neden böyle yaptığını? Kahve içeceksin ya. Teyzem de kahve içmediği için hızlanmak için, hızlı yapmak için böyle yaptın. O yüzden aklına gelmedi. Evet. Yoksa rendelerdim ben bunu. Evet. Acele ettiğim için Bence kahvemiz rendelemek daha mantıklı çünkü. sabah kahvesini içeceğiz. Evet, şimdi hamurumuzun Keşke herkes olsa. Teyzem olsa da çok güzel bir şey yapardık. Ayşe teyzeme selamlar, sevgiler. Ay ben kardeşlerimin hepsini seviyorum. Allah onların yolunu, bahtını açık etsin. Amin. İnşallah bütün seyircilerimin, beni izlemeyen herkesin gönlünün muradına versin. Sana yazmayı hediye eder. Evet. Gelenimiz Hava'ya. Havama, İdris'ime, ne bileyim ya, Aynur'uma, Zekiye'me, Leyla'ma. Keltoroş Bedirhan var, Keltoroş. Hepsine ayrı ayrı seviyorum. Allah hepsinden Allah razı olsun. Sevgili dostlar, Bedirhan ve Berat. Muhteşem ikili. şu mübarek güzel günde Allah'ım herkesin gönlünün muradını versin inşallah. Amin. Amin. Yalnız bu hamur nasıl hamur yoğurmuşsun kız. Nasıl köpürmüş baba. Mayalanmaya bak. Nazarlardan saklasın. Evet, bakın şöyle bir bağ değil, bir demet. Şöyle küçücük bir demetle içine maydanoz koyuyorum ki maydanozun lezzetini ve vitamin değerini bilmeyenimiz yok. Yani güzel olur. Sadece renk katsın diye değil. Tabii renk katması, kokusu. Ya maydanozu seviyorum ben kısacası. Sevgili dostlar, Sakine kızıma bana yolladığı mutfak önlüğü için çok teşekkür ediyorum. Ama onu takamadığım için, lütfen beğenmediğim için değil, bana çok küçük geldiği için arkasından yani bağcığını bağlayıp belime denk gelmediği için giyemiyorum. Hakkını helal etsin. Amin. Çünkü gerçekten söylüyorum, bana çok küçük geldi dostlar. Bana olmayan şeyi de giymenin de hiçbir anlamı yok yani. Takmanın bir anlamı yok. Tabii yine gönlünden kopmuş. Allah razı olsun ondan. Bana hediye yollamış. Ama dediğim gibi sevgili dostlar. Sakine anamın ikinci kızı. Evet. Bazen kıskanmıyor değil mi? Bak demedi deme. Şimdi şöyle tuzumuzu atıyoruz. Çok değil, birazcık atıyorum. Çok az karabiber döküyorum. Çok az da pul biber atacağım ama hani böyle çok acı bizim biberimiz dostlar. Eğer biberi tatlı olan varsa biraz fazla atabilir. Şimdi şöyle nasıl diyeyim, yarım çay bardağından daha az da sıvı yağ dökeceğim. Tabii Allah nasip eder de açabilirsem. Sevgili dostlar, zeytinyağımızdan dökeceğim. Bu kadar. Anne evde bir sürü yağ var. Sen niye Yeterli. zeytinyağı kullandın? Ya ne bileyim, bunu şişemizde hazırdı. Bunu kullandım. Tamam. Şimdi de güzelce elimine karıştıracağım. İyice mıncıklayacağım sevgili dostlar. Benim mıncıklamama alıştınız artık. Sevgili dostlar, neleri elimizle yapmıyoruz ki? Elimizi kaç kere yıkamıyoruz ki? Yakaladım. Gerçekten tadına yakaladım. bakayım dedim yani. Yakaladım. Ben bilmem. İşte tamam. Bu kadar. Görüşmek üzere. Bakın sevgili dostlar, böyle birazcık un serpeleyerek hamurumuzu inşallah şöyle havasını aldırarak boşaltacağız. Bakın. Fısıt fısıt havası alındı. Şimdi de tezgahımızın üstüne alalım. Şöyle. Zaten kendiliğinden geliyor mübarek. Çok güzel koktu. Mayadır, kokacak. Akşamdan da mayaladık. Şimdi şöyle güzelce. Bugünkü böreğimiz Bilge'ye gidiyor. Bugünkü böreğimiz bütün dostlarıma. Bilgeciğim diyor ki
Elimi uzattım diyor. Alamadım diyor. Sen bana Böyle. şuradan hamur keseceğimizi ver. Tamam. Şimdi şöyle sevgili dostlar, ikiye bölelim önce hamurumuzu. Sonra da 12 tane mi olacak bezen? kızım 8 tane olacak ama çok da büyük beze, yani kalın olsun istemiyorum böreklerimiz. Ha, ince olsun istiyorsun. Evet. Sevgili dostlar, gene yeri buraya koyuyorum. Öyle sıralamıyorum. Bezler bozulup da açılacak mı diye korkmuyorum çünkü ben. Bir şekilde açacağım Allah izin verirse. Biz kahvemizi içene kadar bezlerimiz de dinlenecek. Yapışmasınlar diye bolca unlayarak gene geri yoğurma kabımızın içine aldım böyle. Ağzını da kapatıp. Evet, ağzını kapatıp dinlenmeye bırakacağım. Kahvemizi içene kadar dinlensin. Ondan sonra da gelir açarız ve böreğimiz hazır olur. Hoşçakalın. İçimiz hazır. Ne için böyle yapıyorsun anne? Bezelerini açacağım kızım. Hazırlık yani yine. Evet. Şimdi sevgili dostlar hemen şöyle başlayalım bakalım Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın kolaylığı ver ya Rabbi. İşte tamam. Şimdi açmaya devam sevgili dostlar. Aslında 10 tane ekmek açacağız ama 5 ekmek gibi çabucak açıvereceğiz şimdi. Bakın gayet güzel açılıyor. Hamur mayasını aldı. Hamur biz kahvemiz içene kadar dinlendi. Evet, bir kahve içene kadar dinlendi hamurumuz. Onun için de gayet hızlı ve çabuk açılacak Allah izin verirse. Aman sevgili dostlar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan izliyorum ama öğrenemedim bu ikili açmayı. Kendi elimde açmadığım sürece de öğrenemeyeceğim. İkili açmak çok zor bir şey değil ki, çok kolay bir şey. Yani o kadar da zaman emek harcayacak değil. Sen o günkü böreğin aynısını yapıyorsun. Hani bir çekim yapmıştık, Ramazan bilgilendirmesi. Evet. İstek, öneri, görüşler gibi. O videoda Ama sevgili dostlarımın çoğu böreğin çok güzel göründüğünü ve tarifini istediler. Ben de onları kırmayarak tekrardan aynı börekte yapıyorum. Sadece içi farklı. O börekten. Evet. Onun içine Pazısı. kavurup koymuştum. Pazı kavurup koymuştum. Buna patatesim var elimde haşlanmış. Patatesimi koyuyorum. İnsanlar ne istiyorsa, neyi görmek istiyorsa böreklerinin içinde onu koyabilirler. Yani illa şu olacak diye hiçbir kuralımız yok. Önemli olan nedir? Böreğin birazcık ince açılması. Çok da ince diye yani kendimizi de paralamamıza da gerek yok zaten. Gücümüzün yettiği kadarını açmalıyız. Siz bana bakmayın, ben çocukluğumdan beri bunu açıyorum. Onun için yani herkes illa benim kadar açabilecek diye bir şey yok.
İşte tamam, bu kadar yeterli. Şimdi tepsiye getireyim mi yoksa bekleyecek misin? Şöyle yapacağım ve şöyle koyacağım. Çünkü Diğer açtığım yufkaları göstermeyeceğim uzun sürmesin diye. Sadece bu. bence de yeter yani, çok da uzun sürmesin. Evet. Sevgili izleyicilerim bütün hep açmayı izlemesinler. Evet evet. O yüzden şimdilik bu kadar. Evet. Sevgili dostlar, yağlamış olduğumuz tepsimizin üzerine bir tane yufkamızı bu şekilde seriyorum. Böyle hop, harika. Şimdi şöyle salarak kenarlarını tamamen şu şekilde ne yapıyorum? Yerleştiriyorum. Yani şöyle tamamen tepsimizin tabanına göre ayarlıyorum. Ben şöyle koyuyorum. Şimdi şöyle hafifçe yağlayacağım. Çok yağlı bıcık bıcık da olmasın. Kuru da olmasın sevgili dostlar. Kuru, Vıcık vıcık mı bıcık bıcık mı? bıcık bıcık. Ben öyle diyorsam benim dostlarım beni öyle anlasınlar. Ne yapayım yani şimdi. İyi hadi bakalım. Bakın o kadar güzel ince açılmış ki böreklerimiz. İçleri gözüküyor. Şimdi ilk açtığımız ekmeklerimizden başlayarak seriyoruz. Bu ilk açtığım ekmeğim benim. Bakın yapışma olmamış. Çünkü neden? Hızlı açtım. 2-2 açtığım için çabuk açıldı sevgili dostlar. Şimdi şöyle koyuyorum ucunu. Bakın bir o tarafa bir bu tarafa. Hani nasıl anlatayım size? Dans eder gibi. Dans eden börek diyeyim mi adına buna? Ne koyarsan koy. Adını sen koy. Oo şiir gibi o. Adını sen koy. Şimdi ondan sonra da şöyle güzelce bir düzeltme yapıyorum. Hafifçe. Tamam. Şimdi tekrardan ne yapıyorum? Yağlıyorum. Şöyle mümkün olduğu kadar yani her yerine değdirmeye gayret ediyorum. Bu kadar. Şimdi sevgili dostlar, içimizi serpiştiriyorum böyle. Bakın. Siz istediğiniz annem yaptı. Evet. Siz içine her istediğinizi koyabilirsiniz. Yani hiç sınır yok. Ispanak koyabilirsiniz. Ondan sonra pırasa koyabilirsiniz. Pazı yaprağı koyabilirsiniz. Peynir koyabilirsiniz. Ne bileyim o kadar çok seçenek var ki börek için sevgili dostlar. Her şeyi koyabilirsiniz. Ben şunu ayırıp kendime yiyeceğim. Böylece yeter bu da buna. Bakın şunu ayırdım ki kendim yiyeceğim burada. Şimdi hemen şöyle yapıyoruz. Kenarlarını saklıyoruz. Şöyle. Hop. Çok bastırmayalım sevgili dostlar. Çünkü şöyle hafifçe tekrardan bunu da yağlıyorum. Yine eski yani önceki işleme devam ediyoruz sevgili dostlar. Farklı bir şey yok. Böreğimiz çok yağlı da olmamalı, çok kuru da olmamalı. Ortayı bulmalıyız.
Maşallah anne, hiçbir tanesi bile şey olmadı. Son ekmeğimize geldik. Kırışmadı. Ne demek? İlk yaptığın ham ekmekle son yaptığın ekmek aynıydı. İyi de niye? Ne olacak da? Benimki olsa yapışırdı. Ne yapmışsın? Ben ona göre ayarladım. Tamam. Evet. Şimdi geldik son ekmeğimize. Şöyle güzel bir sağa bir sola dans ettirerek yapmaya devam edeceğiz Allah izin verirse. Dans eden börek. Evet, bakın böyle bir sağa bir sola dans ettirerek serdik. Böyle biraz da düzenlemeye gittik mi bu Tamamdır. işi çözdük demektir. Anne çok gitti azıcık ya. Neye süzeceğiz? Şu tası getir gene geri tencereyi. Tamam. Bakın sevgili izleyicilerim, içine bir kaşık sıvı yağ koyarak yumurtamızı güzelce çırpıyorum. Şimdi de böreğimizin yüzüne süreceğim ve keseceğiz Allah izin verirse. Aralarına yedirmek için böyle iyicene, bakın iyicene ekmek aralarımıza bile girdi yani. Çok güzel ve nefis oldu. Şimdi ne zamanı? Kesme zamanı sevgili dostlar. Fırınımızın fişinde takalım, ısına dursun. Şimdi bakın köşeden başlıyorum. Şöyle şu şekilde köşeden başlıyorum sevgili dostlar. Köşeli olarak devam ediyorum bu şekilde. Yani bunu kesmek aslında çok kolay. Siz istediğiniz şekilde kesebilirsiniz. İlla bu şekilde keseceğiniz diye bir kural yok. Ama böyle keserseniz hem böreği yerken zevkli birer lokmalık, hele misafirlerinize ikramlık. Bakın bu şekilde kesmek gerçekten hem zevkli, hem kolay, hem güzel. Bakın bu şekilde sevgili dostlarım devam edip gidiyoruz. Giriyoruz. Şuradan başlıyorum. Bakın şöyle ucundan bu şekilde. Köşeden köşeye. Sonra da şu bitim yeri, kestiğinizin bitim yerinden başlayarak öbür kesim yerlerine denk getirdiğiniz zaman tamam, bakın bu köşeye denk geldi. Yani köşeden köşeye. Hani o zaman biri büyük biri küçük de olmaz. Hem de tam şeyinde olur. Bakın tam köşeye denk geldi. Gördünüz mü? Şimdi de bu köşeden böyle alıyorsunuz. Açmaktan daha zor elinin yapışması. Sevgili dostlar, eliniz yapışıyorsa çaresi var. Hafifçe şöyle yağa batırdığınızda yapışmaz. Bakın bu köşeden alıyoruz şimdi de. Tamam. Şimdi bakın hep böyle köşeleri takip edelim lütfen keserken. Şimdi ne yapıyoruz anne? Doğru fırına. Peki. Gideceğiz Allah izin verirse. Ay tamam, doğru koymuşsun.
Sevgili dostlar bakın çıtır çıtır oldu ama eğer siz bu kadar gevrek sevmiyorsanız üzerine nemli bir bez serdiğinizde bu çıtırlık gidecek. Ama ben çıtır çıtır sevdiğim için köşesinden bakın bir tane çıkarayım bakalım nasıl olmuş böreğimiz. Bütün hatlarıyla kes istersen. Yani kezilik zaten kızım hepsi. Altı da çıktı vallahi. Bakın çok güzel oldu. O parçayı ben yiyebilir miyim? Tabii ki de. Sevgili dostlar şimdi bu birazcık soğuduğunda çok nefis görünecek. Bundan emin ol. Şu şeyi de ver oğlum bana. Örtüyü de ver bak. Onun altındaki. Sevgili dostlar çıtır çıtır oldu. Ama dediğim gibi eğer siz böyle çıtır sevmiyorsanız bir ıslak bezle güzelce üstüne serdiğinizde Bilgeciğim buyur. Al canım. bakın kurabiye gibi gerçekten harika bir börek oldu sevgili dostlar. Yani ay dağılıyor vallahi çıtır çıtır oldu her yeri. Çok güzel bir börek oldu. Bakın altının pişmesi de üstünün pişmesi de gerçekten mükemmel oldu. Sevgili dostlar birini dağıttım ama hakkınızı helal edin. Bakın çok güzel. Sunum tabağını süslü yapsana. Herkes süslü yapıyor sunum tabağını. Güzel güzel süslüyor. Gerçi senin yaptığın süslemene gerek yok. Zaten kendisi süs. Bu kırılanı. Evet o kırılanı alalım. Kırılan dediğimizde patladı yani. Patlayabilir. Ben patlattım çöktüğümde. Başkası patlatmadı ya. Mesajını ver anneciğim. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Sevgili dostlar, böreğimizin içine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Hamurunu sadece benim yoğurduğum gibi yoğurduğunuzda gerçekten çıtır çıtır bir börek olacak. Eğer çıtır çıtır istemiyorsanız üzerine nemli bir bez örtün. Şöyle bir 5 dakika sıcağı çıkana kadar beklediğinizde de yumuşacık olacak. Hoşça kalın. Bana izlemeye, abone olmaya, bazen unutuyorum sözlerimi. Ondan sonra güzel fikirlerinizi, güzel eleştirilerinizi bekliyorum. Benim için güzel çirkin hiç önemli değil. Eğer hatamı gördüğünüzde söylerseniz üzülmem, tam tersine mutlu olurum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.